Merhaba çocuklar. Çamlıca Çocuk Dergisi'nin Kasım 2017 sayısında dünyayı saran Yüce Çınar Osmanlı isimli hikaye, Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ağzından hikaye edilmiş. Gelin birlikte Ertuğrul Gazi'den bu hikayeyi dinleyelim. Evlatlarım, torunlarım, sevgi ocağına, ana yurdunuza hoş geldiniz. Bu topraklar tarihimizin başladığı yerdir. Peki ben kim miyim? Ben sizin dedeniz Kayıbeyi Ertuğrul Gazi'yim. Siz benim kim olduğuma değil, sözlerime bakın. Çünkü size çok önemli sırlar vereceğim. Beni can kulağıyla dinleyin. Orta Asya'dan çıktık yola. İlk Türkler Orta Asya'dan, Tanrı Dağları'ndan doğmuşlar, orada yaşamışlar. Bize anlatılan öykülerde biz böyle öğrendik. Dedem Korkut'un hikayeleriyle büyüdük. 70 körükle yüce dağları aşmış Göktürkler, kendi devletlerini kurmuşlar. Bu topraklarda Oğuzların atası Oğuz Han yaşamış. Onun oğlu Günhan ve torunu Kayıhan bizim atamızdır. Bir zaman bu kadim topraklarda Orta Asya'daki kuraklık ve Moğol istilaları baş göstermiş. Dedelerim o zamanlar konar göçermiş. Karar vermişler kendilerine yeni bir yurt edinmeye. Dönmüşler yüzlerini batıya, Anadolu'ya. İşte kayıların uzun yolculuğu böyle başlamış. Bu arada konar göçer nedir merak etmişsinizdir. Konar göçer yörük demek. Şu an bile ülkemizin Toros Dağları'nda, Antalya'nın üzerlerinde konar göçer dediğimiz yörükler var. Yazın güzel yerlere, otlaklara gelip çadırlar kurarlar, oralarda yaşarlar. Daha sonra mevsim değişti mi başka yerlere göçerler. İşte bizim atalarımızın aslı yörüktür, konar göçerdir. Nice zaferler kazandık. Kayı boyunun bayrağı iki ok ve yaydan meydana gelmiştir. Çünkü Oğuz Türkleri kendilerine has küçük ama çok güçlü bir yay geliştirmişlerdi. Oğuzlar yaptıkları oklar sayesinde birçok savaşı kolayca kazandılar. Biz de savaşlarda bu ok ve yaydan çok faydalandık. Anadolu'ya geldiğimizde ordunun başında ben vardım. Bir gün yerleşecek yurt ararken iki büyük ordunun savaştığını gördüm. Selçuklular Harzem Şahlara karşı yenilmek üzereydi. Ben de hemen askerlerime emir verdim. Askerlerim Selçuklu askerlerine yardım etti. Selçuklular yardımlarımızla bu savaşta büyük bir zafere imza attılar. Sultan Alaaddin Keykubat bize Bilecik yakınlarındaki Söğüt'e yerleşme izni verdi. İşte uzun göçlerimizin noktalandığı, yerleşik hayata geçtiğimiz yer burasıdır. İlk zamanlarda yeni yere alışmakta çok zorluk çektik. Yerli halk tamamen Rumlardan oluşuyordu. Bizi burada istemediler. Ancak zamanla burayı kendimize yurt edinmeye başladık. Artık burası Söğüt yuvamız olmuştu. Osman Bey burada doğdu. İşte oğlum Osman burada dünyaya geldi. Osman'ın içinde alevlerin yandığını daha küçüklüğünden görebiliyordum. Onun Osmanlı Devleti'nin kurucusu olacağını biliyordum. Dedem Korkut yüzyıllar öncesinden söylemiş. Hanlık bir gün Kayıbeyliğinin olacak ve sonsuza dek onlarda kalacak diye. Ben Osman'ın hanlığı ele alacağını biliyor fakat bir işaret bekliyordum. Aradan zaman geçti ve Osman genç delikanlı oldu. Savaş ilmini öğrendi. At binmek ve okçulukta ustalaştı. Ancak bunların yanında ilmini de öğrenmesi gerekiyordu. Bu yüzden sık sık Şeyh Edebali'nin yanına gider gelir, onunla derin sohbetler ederdi. Kimi geceler orada kalırdı. İşte böyle bir akşam beklediğim işaret geldi. Osman kendisini çok etkileyen bir rüya gördü. Rüyada kalbine düşen bir yıldızın vücudundan çıkıp dünyayı saran çınara dönüştüğünü görmüştü. Osman rüyayı Şeyh Edebali'ye anlattığında kuracağı devletin dünyaya hükmedeceğini öğrenmişti. Osmanlı Devleti'ni kurdu. Osman bizi şaşırtmadı.
Beyliğin başına geçtikten kısa süre sonra toprakları genişletti. Başarılı bir komutan ve bir devlet adamı olduğunu da herkese kanıtladı. Sonra Osman Bilecik'te kendisinden bekleneni yaptı. Beyliği devlete dönüştürmeyi başardı. Nasıl mı? Tabii ki askeri dehası sayesinde. Osman'ın büyümesini istemeyen Bilecik ve Yarhisar tekfurları, Bizans valileri bir araya gelip Osman Bey'i tuzağa düşürmeye karar verdiler. Onu Yarhisar tekfurunun düğüne davet ederek orada öldürüp beyliğin büyümesini önlemeyi planlamışlardır. Ancak bunu önceden sezen Osman Bey hazırlıklarını çoktan yapmıştı. Kendisine saldıracaklarını bildiği için ordusunu da yanına alarak düğüne öyle gitmişti. Ayrıca ordunun yarısını da Bilecik Kalesi'ni fethetmeleri için kaleye göndermişti. Düğün bittikten sonra tekfur Osman Bey'i öldürmeye yeltenince askerler ortaya çıkmış ve onu korumuşlardı. Ayrıca kaleye giden birlikler de kaleyi fethetmiş ve artık Bilecik Kalesi Osman Bey'in eline geçmişti. Bilecik Kalesi'nin alınmasından sonra Osman Bey 1299'da Osmanlı Devleti'ni kurduğunu herkese ilan etti. Gücüne güç katarak yeni zaferlere imza attı. Bilecik, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti oldu. Dünyaya hükmeden büyük bir devlet. Osman Bey'den sonra Osmanlı daha da büyüdü. Koca bir imparatorluk oldu. Ama Osmanlı sultanları Kayı boyundan geldiklerini hiçbir zaman unutmadılar. Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar ve Çelebi Mehmet bastırdığı sikkelerde Kayı boyu damgasını kullandılar. En önemlisi Sultan II. Abdülhamit kendi canını sadece Bilecikli gençlerden kurduğu özel Ertuğrul alayına emanet etti. İşte böyle evlatlarım. Osman benim ve Şeyh Edebali'nin nasihatlerini dinledi. İnsanı yaşattığı için Osmanlı Devleti 600 yıl yaşadı. Siz de öğrenin öğütlerimi. Osmanlı sultanları gibi geldiğiniz yeri ve kökenlerinizi de hiçbir zaman unutmayın. Değişim rüzgarı kuvvetli esince ayaklarınız yere sağlam bassın istiyorsanız geçmişinizi bilmelisiniz. Geçmişinizi iyi bilin ki geleceğe sağlam bakabilirsiniz. Nereden geldiğinizi unutmayın ki nereye gideceğinizi iyi bilesiniz. Evet çocuklar, Çamlıca Çocuk Dergisi'nde Ertuğrul Gazi'nin dilinden Osman Bey ve Osmanlı Devleti'ni dinledik. Bu tür hikayelerin devam etmesini istiyorsanız kanalımızı destekleyiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz.